Bugün fiziğin belki de en zarif, en etkileyici anlarından birine, James Clerk Maxwell'ın dünyasına şöyle bir derinlemesine dalıyoruz. Hani Newton sonrası fiziğin ikinci büyük birleşmesi derler ya, işte tam olarak o. Evet, gerçekten çok önemli bir dönüm noktası. Elimizdeki kaynaklar da oldukça zengin. 19. yüzyılın bu dev isminin hayatı var, ondan önceki fizik anlayışı var ve tabii ki en önemlisi o meşhur denklemleri. Yani elektrik, manyetizma ve hatta ışığı tek bir matematiksel çatıda toplayan denklemler bunlar. Aynen öyle. Bu derinlemesine incelemede amacımız da sizin için şunu netleştirmek, bu görünüşte apayrı güçler nasıl oldu da bir araya geldi? Ve bu birleşme, hani bizim gerçeklik algımızı ve teknolojiyi nasıl kökten değiştirdi? Çok temelden değiştirdi hem de. Size özel hazırladığımız bu kaynak yığınından en çarpıcı noktaları çıkaracağız şimdi. İlk büyük devrim Newton'du tabii, uzaktan etki fikriyle. Ama Maxwell bambaşka bir kapı araladı sanki, değil mi? Şu alan kavramı. Kesinlikle. Newton sanki böyle görünmez iplerle gezegenler birbirini çekiyor gibi düşünürken, Faraday'in müthiş sezgileri ve Maxwell'in o sağlam matematiği bambaşka bir resim çizdi. Yani boşluk aslında boş değildi, kuvvetleri taşıyan, uzayı dolduran alanlarla kaplıydı. Hı hı. Elektrik yükleri, mıknatıslar falan, bunlar bu alanlarda dalgalanmalar yaratıyor ve etkileşimler de işte bu alanlar üzerinden ışık hızında yayılıyor. Artık böyle anında etki diye bir şey yoktu. Bu bile başlı başına devrimci bir düşünceydi. Yani kuvvetler uzayda sihirli bir şekilde atlamıyor da uzayın kendisi aktif bir rol oynuyor diyorsunuz. Peki Maxwell'in denklemlerine dönersek sadece bilinenleri mi toparladı, formüle etti yoksa daha fazlası mı vardı? Kaynaklarda özellikle bir terim öne çıkıyor. Yer değiştirme akımı, kulağa biraz teknik geliyor sanki. Öyle gelebilir ama işin püf noktası tam da burası aslında. Maxwell o zamanki bilinen denklemleri mesela amper yasasını falan bir araya getirdiğinde matematiksel bir tutarsızlık fark ediyor. Özellikle de bir kondansatörün şarj olması gibi durumlarda yani akımın bir yerden sonra kesildiği durumlarda. Hmm. Denklemlerin tamamlanması için bir şey eksikti sanki. İşte orada Maxwell hem sezgisel hem de tamamen matematiksel bir sıçramayla değişen bir elektrik alanının da tıpkı bildiğimiz bir elektrik akımı gibi bir manyetik alan yaratması gerektiğini öne sürdü. İşte bu eklediği terime yer değiştirme akımı dedi. Bu sadece bir matematiksel düzeltme değildi, tamamen yeni bir fiziksel olgunun öngörüsüydü aslında. Vay canına. Yani sadece var olanı açıklamakla kalmadı, denklemler düzgün çalışsın diye yeni bir fiziksel etki önerdi. Peki bu önerinin sonuçları ne oldu? İşte burada işler iyice ilginçleşiyor galiba. Aynen öyle. Tam da burada. Bu ekleme yapıldığı anda denklemler inanılmaz bir kehanette bulundu. Elektrik ve manyetik alanlardaki değişimler birbirlerini tetikleyerek boşlukta dalgalar halinde yayılabilirlerdi. Hem de bir kaynak, yani bir yük veya akım olmasa bile. Boşlukta bile mi? Evet, boşlukta bile. Ve işin daha da akıllara durgunluk veren kısmı şuydu: denklemler bu dalgaların hızını hesaplamanın bir yolunu sunuyordu. Bu hızda hani hiç alakası yokmuş gibi duran iki tane laboratuvar sabitine bağlıydı. Boşluğun elektriksel geçirgenliği yani epsilon 0 ve manyetik geçirgenliği mü 0. Bunlar neydi tam olarak? Bunlar basitçe boş uzayın elektrik ve manyetik alanlara ne kadar izin verdiğini ya da ne kadar direndiğini ölçen değerler, tamamen statik elektrik ve manyetizma deneylerinden bulunan sabitler. Durun bir saniye. Yani laboratuvarda ölçülmüş, alakasız gibi duran iki sabit sayıyı alıp Maxwell'in denklemine koyunca çıkan hız bildiğimiz ışık hızıyla aynı mıydı? Bu inanılmaz. Elektrik ölçümlerinden ışığın hızı çıkıyor. Tam olarak bu. Hesaplanan hız o zamanlar bilinen ışık hızıyla neredeyse birebir. Yani müthiş bir hassasiyetle örtüşüyordu. Bu teorik fiziğin en muhteşem, en vay canına dedirten anlarından biridir gerçekten. Gerçekten öyle. Düşünün, farklı deneylerden gelen verilerle kurduğunuz bir teori tamamen farklı bir alana, yani optiğe ait temel bir sabiti, ışık hızını size veriyor.
Bu ışığın aslında yüksek frekanslı bir elektromanyetik dalga olduğunun neredeyse kesin kanıtıydı. Elektrik, manyetizma, optik hepsi aynı madalyonun farklı yüzleriydi işte. Sonradan da zaten Heinrich Hertz çıktı. Bu öngörülen dalgaları, bugünkü radyo dalgalarını yani, laboratuvarda üretip tespit etti. Teori böylece somut olarak da kanıtlanmış oldu. Peki tüm bunların sizin için yani dinleyenler için anlamı ne? Bu denklemler neden bu kadar önemli? Sadece tarihi şık bir başarı değil herhalde, değil mi? Hiç değil, hiç değil. Şu an bu derinlemesine dinlemeyi belki de mümkün kılan o kablosuz internet, Wi-Fi dediğimiz şey, cebinizdeki telefon, radyo, televizyon, aklınıza gelen tüm bu kablosuz iletişim teknolojileri temelinde doğrudan Maxwell'in bu denklemlerine dayanıyor. Hertz'in deneyleri bu teknolojinin kapısını araladı aslında. Doğru. Ama etkisi burada da bitmiyor. Daha temel bir düzeyde bakarsak, Maxwell'in teorisi klasik fizikte resmen bir deprem etkisi yarattı. Nasıl bir deprem bu? Neyi sarstı? Şöyle ki, denklemler ışık hızının yani C'nin kaynağın veya gözlemcinin hareketinden bağımsız, evrensel bir sabit olduğunu söylüyordu. Değişmez bir hız. Evet. Ama bu Newton'un ve Galilei'nin görelilik anlayışıyla tamamen çelişiyordu. O eski anlayışa göre hızlar basitçe toplanmalıydı. İşte koşan birinin attığı topun hızı, kişinin hızı artı topun atılma hızıdır falan. Ama ışık için durum farklıydı. Işık hızı herkes için her durumda aynıydı. Bu bayağı kafa karıştırıcı olmalı o zamanlar. Hem de nasıl? İşte bu kafa karıştırıcı çelişki 20. yüzyılın başında genç Albert Einstein'ı bizim uzay ve zaman hakkındaki tüm düşüncelerimizi kökten değiştiren özel görelilik teorisini geliştirmeye itti. Yani Maxwell sadece elektromanyetizmayı birleştirmekle kalmadı, aynı zamanda Einstein'ın devriminin de tohumlarını attı diyebiliriz. Kısacası Maxwell'in o 4 zarif denklemi, bunlar sadece 19. yüzyıl fiziğinin bir zirvesi, bir özeti değil. Aynı zamanda içinde yaşadığımız teknolojik çağın ve modern fizik anlayışımızın da temel direği. Elektrik, manyetizma ve ışığı tek bir evrensel dilde konuşturan bir başyapıt adeta. Gerçekten öyle. Bu denklemler hem doğanın işleyişine dair bize inanılmaz derin sırlar fısıldıyor hem de çok pratik bir şekilde mühendisliğe yön veriyor. Faraday'ın o müthiş alan sezgisini alıp sarsılmaz bir matematiksel yapıya kavuşturan Maxwell'in mirası, yani evreni anlama çabamızda hala vazgeçilmez bir araç. Maxwell'in bu birleştirmesi fiziği dönüştürdü, Einstein'a kapı araladı, bugünkü teknolojimizi şekillendirdi. Peki insan düşünmeden edemiyor. Acaba bu denklemlerin içinde, yani o matematiksel yapının derinliklerinde bizim henüz göremediğimiz, bugünkü anlayışımızın ötesinde başka hangi sırlar veya potansiyeller saklı olabilir? Elektromanyetizma ve alan teorisi bize daha ne kadar şaşırtıcı gerçekler sunabilir acaba gelecekte?